Merhaba arkadaşlar. Son videolarda ister istemez girmiş olduğumuz yapay zeka, bilgisayar, insan beyni ve bunlar arasındaki ilişkiler konularına devam ediyorum. Bu videoda ele alacağım konu yapay zekanın yani bilgisayarların, makinelerin düşünüp düşünemeyecekleri ya da bir başka deyişle konuşup konuşamayacakları konusu. Şimdi bu konuyu tartışmadan önce konuya ilişkin en genel felsefi yaklaşımlardan kısaca söz etmek durumundayım. Şimdi makinelerle insan beyni arasındaki ilişki söz konusu olduğunda en genelde iki tane felsefi yaklaşım var. Birincisi dualizm yani ikicilik, diğeri monizm. Şimdi dualizm yani ikicilik anlayışı şu arkadaşlar. Canlılar, özel olarak da insan, bir yanda biyolojik maddi beden, bir yanda da ruhsal psikik bir varlık, öz olarak iki bütünden oluşur. Bu iki bütünden oluştuğu için bunları birbirine indirgemek söz konusu olamaz. Yani madde, beden, ruhun içinde yer aldığı bir oluşum. Dolayısıyla da bu anlayışa göre esas canlılığı sağlayan ruh dediğimiz özelliktir. İşte bu ruh ister doğaüstü ya da bilinmeyen bir güçten gelmiş olsun, ister tanrısal bir kaynaktan gelmiş olsun fark etmez. İkiciliğe göre bu ikisi iki ayrı töz olarak birbirinden ayrıdır ve birbirlerine indirgenemezler. İkisini ayrı bütünler olarak ele almalıyız. İkinci anlayış bircilik yani monizm. Monizmin de iki çeşidi var. Birisi maddeyi tümüyle reddederek her şeyin tin, ruh, psişe yani manevi özellikler olduğunu söyleyen idealizm. Birisi de her tür psikik faaliyeti, düşünceyi, aklı, zekayı, vicdanı, her şeyi reddeden materyalizm. Makinelerin düşünüp düşünmeyeceği konusunda ikiciliğin ne söylediği belli. Ruh, psişe farklı bir özellik olduğu için maddi fiziksel bileşenlere indirilemez. Dolayısıyla makinelerin konuşmaları, düşünmeleri, bir zihne sahip olmaları diye bir şey olamaz. Birciliğe göre özellikle de birciliğin idealist biçiminde yine olamaz. Neden? Çünkü ruh dediğimiz, bilinç dediğimiz psişe yalnızca canlılara özgü bir şeydir. Materyalizme gelince materyalistler kendi içerisinde çok farklı dallara ayrılmakla birlikte teorik olarak zihnin, düşüncenin, bilincin aslında maddenin bir çıktısı olduğunu kabul ettikleri için sonuç olarak birci materyalistler makinelerin esas olarak insanın beyninin yapabildiği her şeyi yapabileceğini teorik olarak kabul etmek durumundalar. Dolayısıyla yarın bir gün bu anlamıyla bir materyalist olarak ben de doğal olarak makinelerin teorik düzlemde insan beyninin yapabileceği her şeyi yapabilecek bir düzeye gelmelerinin önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Günü geldiğinde tıpkı insan beyninin işleyişi gibi işleyebilen makineler yapılabilir. Fakat burada can alıcı nokta şu, bu ne zaman mümkün olabilir? Bana kalırsa yakın bir gelecekte, öngörülebilir bir gelecekte bunun olanağı yok. Şimdi bunun nedenlerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi Turing testiyle ilgili çalışmalar ve eleştiriler söz konusu olduğunda, yani Turing testinden kastım şuydu, makineler düşünebilir mi, konuşabilir mi? Şimdi makinelerin düşünüp
düşünüp konuşamayacaklarını öne sürenlerin haklı bazı gerekçeleri var. Bunları birkaç başlık altında toplamamız gerekiyor. Birincisi mantıksal gerekçeler. Bildiğiniz gibi bilgisayarların işletim sistemleri genellikle sembollere dayanan algoritmalar üzerinden gidiyor. Yani bu da esas olarak tümden gelimci mantığa dayanıyor ki ilk çıktıklarında bilgisayarlar bu konuda çok dar sınırlar içerisine sıkışmışlardı. Ama daha sonra veri temelli, yani tümevarımcı genellemeleri yapabilir hale geldikleri zaman yapay zekaların gelişmesi daha da ileride. Hele bugün günümüzde yapay nöral ağlar, yapay sinir ağları ya da makine öğrenmesi dediğimiz olayların yerleşmesi ve gelişmesiyle birlikte, çünkü bunlar sadece basitçe verileri sunulmasıyla ilgili değil, o verilerin işlenmesiyle ilgili değişik olasılıkları, değişik veri kümelerini ve olası seçenekleri ortaya koyarak bunları işlemesi, büyük veri işleme kapasitesiyle makineler bunları işleyerek kendi yolunu kendi bulabiliyor. Buna makine öğrenmesi diyoruz. Şimdi makine öğrenmesinin ve yapay nöral ağların geliştirilmesi gibi olanaklardan geçtikten sonra makinelerin hesaplama ve beceri yetenekleri olağanüstü arttı. Bunun somut örneklerini hepimiz günlük yaşantımızda yaşıyoruz. Örneğin diyelim bilgisayarınızın arama tuşuna birkaç kere, arama motoruna birkaç kere astroloji, yıldız bilim, fallar, bunlarla ilgili birkaç şey yazın. Bilgisayar arama motorunun yapay zekası hemen sizin önünüze patır patır bunlarla ilgili değişik videoları, makaleleri, yazıları, reklamları önünüze dökmeye başlayacak. Ya aynı şeyi futbolla ilgili yapın. Futbolla ilgili birkaç yeri araştırdıktan sonra önünüze patır patır bu sefer futbolla ilgili değişik akla hayale gelmedik videolar, sunumlar, değişik şeyler ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu dediğim gibi makine öğrenmesi ve nöral yapay ağlar sayesinde bu bilgisayarların yazılımlarına onlar yüklendiği için onlar sizin en küçük yöneliminizi, attığınız adımı, ilginizi hemen tespit ederek sizi o tarafa doğru yönlendiriyor ve o tarafa doğru yönlendirdikçe daha da ayrıntılara girmeye başlıyor. Eğer siz bunlardan birkaç tanesini tıklarsanız bu sefer sizin önünüze daha da özel sanki böyle sizin ne aramak istediğinizi, ne hoşlandığınızı, neyden hoşlandığınızı bilir gibi şeyleri koyuyor. Şimdi fakat yapay zeka ve bilgisayar yazılımlarının bu konularda olağanüstü becerikli olmaları bu tümden gelim ve tümevarımcı genellemelerle sınırlı olduğu sürece aşılmaz bazı sorunlar da oluyor. Yani insani olayların yer aldığı konular tümden gelim ya da tümevarıma sığmayacak biçimlerde olabilir. Yani örneğin bilgisayar genellikle ya şeklinde çalışır. Yani bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Oradan hareketle matematik hesaplamalarını çok hızlı biçimde, olağanüstü hızlı biçimde yapabilir. Fakat insani olaylar söz konusu olduğunda mantık hiç de böyle olmaz. Bazen ya kalıbına sığmadan bambaşka şeyler olabilir. Siz bir yere gideceksinizdir ama o bir yere gitmeniz farklı onlarca koşula bağlı olabilir. O koşullar gerçekleşmediğinde oraya gitmeyebilirsiniz. Ama bir bilgisayarın bu tip kestirimlerde bulunması ve buna göre bir takım çıkarımlarda bulunması olanaksızdır. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bilgisayarlar olağanüstü matematiksel veri işleme kapasitelerine rağmen insan temelli bir takım gelişmeleri öngörme ve bunları değerlendirmede aynı şekilde başarılı olamazlar. Olamadıkları için onların bir takım konuları ele almalarında mantıksal sınırlamalar vardır. Kaldı ki sınırlamalar sadece mantıksal değildir. Örneğin matematiksel sınırlamalar da vardır. Bunlarla ilgili bilgisayar bilimi ve konuyla ilgili
arkadaşlar bileceklerdir. Birçok problem vardır. Örneğin bunların en bilinenlerinden birisinden kısaca söz edeyim. Gezgin satıcı problemi diye bir problem vardır bilgisayar bilimlerinde. Yapay zeka tartışmalarında sıkça anılır bu. Bunun değişik türevleri vardır. Örneğin Hamilton yolu denilen çözüm çabası ya da sorunu ele alma biçimi vardır. Ama ben konuyu dağıtmadan bu gezgin satıcı probleminden kısaca söz edeyim. Gezgin satıcı problemi şudur. Bir satıcı düşünelim. Bu Türkiye'de olsun. Türkiye'nin 81 vilayetine gezerek ürünlerini pazarlamak istiyor. Fakat bu 81 vilayete gitmesi için öyle bir yolda gitmesi gerekiyor ki bu en kısa, en karlı ve en verimli yol olsun. Şimdi ama bütün vilayetlere de gidecek. Ama her vilayete 2 kere gitmeyecek. Yani birer kere gitmek zorunda. Şimdi bir yapay zekaya bir yükleme yaptığımızı düşünelim. En sayısı 81. Yani 81 bilinmeyenli bir denklem çözecek. En kısa, en verimli yolu bulacak. Şimdi böyle bir soruyu bilgisayara sorduğunuz zaman bilgisayarın buna yanıt vermesi bazen yıllar alabiliyor. Yani ben matematikçi olmadığım için bu konuda size somut, ayrıntılı bir şeyler söyleyemem ama okuduğum kaynaklardan öğrendiğime göre en sayısı 50'yi aştığı zaman günümüz bilgisayarları gezgin satıcı problemine uygun bir yanıt veremiyorlar. Yani o kadar yüksek bir işleme gücü ve bunun süresi o kadar uzun sürüyor ki n'nin 50 olması durumunda 50'nin üzerindeki durumlarda gezgin satıcı problemine bilgisayarlar yanıt veremiyorlar. Şimdi bunun gibi bilgisayarların yanıt veremediği matematiksel başka sorunlar da var. Örneğin matematikte çözümü olmayan bazı problemlerin olduğunu, bir takım eşitliklerin sonuçlarını bulabilmek için yani bilgisayarların yıllarca çalışmak zorunda oldukları falan böyle bir sürü sorun var. Yani bu konulara ilgi duyan arkadaşlar zaten konuların ayrıntılarını biliyorlardır. Demek istediğim, benim burada anlatmaya çalıştığım şu, yapay zekanın düşünüp düşünemediği, konuşup konuşamadığına ilişkin Turing testinin açmazlarından bazıları mantıksal ve matematiksel sorunlar. Yani mantıksal ve matematik sorunlar nedeniyle bilgisayarların Turing testini geçmesi bugüne kadar mümkün olmadı. İkinci bir nokta, yani bilgisayarların düşünüp düşünemeyeceklerine ya da konuşup konuşamayacaklarına ilişkin sorunun ikinci bir boyutu, bildiğiniz gibi beynin ve bilgisayarların yapısal olarak, donanımsal olarak farkları olduğunu söylemiştim. Çünkü bilgisayarlar belli bir hedef, belli bir amaç gözetilerek üretiliyorlar. Ve dolayısıyla o hedefi, amacı gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. İnsan beyninin ise bir tek amacı var. Yani canlı bir varlık olarak temel yaşamsal faaliyetlerini bir kere garanti altına alması gerekiyor. Nedir onlar? Barınma, beslenme, soluk alıp verme. Yani yaşamsal faaliyetler öncelik olmak üzere diğer faaliyetleri beyin ele alıyor. Yani yaşamsal faaliyetler temel almak üzere beyin diğer faaliyetleri gündemine alıyor ve onların çözümlerine ulaşmaya çalışıyor. Şimdi bu konunun daha somut anlaşılabilmesi için Moravec paradoksu diye bir paradokstan söz edeceğim ve bu paradoks ışığında bilgisayarların düşünüp düşünmeyeceklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi Hans Moravec Avusturya kökenli bir Amerikalı. Bilgisayar bilimci, mühendis. Bu konularla ilgili sayısız çalışması ve çabası olan birisi. 1980'li yıllarda Moravec kendi alanındaki bazı önde gelen düşünürlerle birlikte bir gözlemde bulunuyor.
Moravec ve arkadaşlarının dikkatle çeken ve bir makalede ortaya koydukları gözlem esas olarak şu. Yani geleneksel olarak insanlar genelde şöyle düşünüyorlardı. Yüksek düzeyde hesaplama ve mantıksal işleme gerektiren işlemler insan beyninde karmaşıktır. Ama basit olanlar fazla hesaplama gerektirmez. Yani işte merdiven çıkıyorsun, yürüyorsun, bunlar basit işler. Ama örneğin diyelim bir matematik problemini çözmek ya da herhangi bir mühendislikle ilgili bazı hesaplamalar yapmak son derece karmaşık işlerdir. Oysa ki Moravec ve arkadaşları tam tersi bir gözlemde bulunuyorlar. Onlar diyorlar ki yüksek seviyede işlemler az hesaplama gerektirirken basit gözüken en sıradan işlemler bilgisayar bilimi açısından çok daha zor ve karmaşık görevlerin başarılmasını gerektiriyor. Yani örneğin bir bilgisayarın satranç oynaması, dama oynaması ya da ne bileyim yapay zekanın bugün bizim eğilimlerimize göre önümüze farklı seçenekleri bilgisayar arama motoruna koyması örneğin çok basit bir işlemdir bu gözleme göre. Ama örneğin bir yan odada bulunan bir bebeğin ağlama sesine gitmesi bir makinenin ya da salıncakta sallanırken bir kahveyi taşıma işi ya da örneğin bir robotun içi kahve dolu bir fincanı dökmeden yürümesi ve merdivenleri çıkması, bunlar çok zor işlerdir. Şimdi Moravec paradoksu esas olarak bu. Şimdi bunun değişik görünümleri var. Yani bugün günümüzde yapay zekanın sağladığı olağanüstü başarıları bir düşünün. Ama buna rağmen yapay zeka biraz önce söylediğim gibi örneğin bir fincan kahveyi dökmeden merdivenlerin üzerinden hızlı bir şekilde çıkarak yürüme işini beceremiyorlar. Ya da şöyle düşünün, gördünüz mü bilmiyorum, bazı kahvelerde çalışan çay ocağı işleten bazı esnaf vardır. Şimdi bunların bazıları öylesine ustadır ki bilmem gördünüz mü, eline 9-10 tane, hatta şu kollarına kadar çay bardaklarını, içi çay dolu bardakları doldururlar böyle. Hiçbirini dökmeden böyle çıkar, sokakta gezer, ona bir tane verir, buna bir tane verir. Hepsini yapabilir. Ya da boşları aldığı zaman örneğin diyelim masanın üzerindeki boş çay bardakları ve tabakları öylesine hızlı biçimde eline koyar ki bir eline örneğin 10-15 tane bardak ve tabağı birkaç saniye içerisinde tık 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 doldurabilir. Şimdi bunlar örneğin bunları yaparken bu insanın hiçbir hesaplamadan, cebirden, veri işlemeden, şundan bundan haberi yok. Ama bunlar çok kolay biçimde yapıyor. Peki onun yaptığı, yani bu omzuna kadar buralara çay bardaklarını, dolu çay bardaklarını doldurarak, yürüyerek, eğilerek, yan dönerek, karşıdaki insanlarla konuşurken bunları dağıtması işini bir bilgisayarın yapmaya çalıştığını düşünün. Hiçbir bilgisayar, hiçbir robot bunu yapamaz. Yani ünlü açma örneği vardı. Örneğin lokantalarda falan geliyor, işte size sipariş veriyor falan ama hareketleri hep aynı. Tepsiyi alıyor, işte düzgün şekilde getiriyor, önünüze koyuyor. Ama diyelim siz masayı atıyorum dizinizle masayının dengesini bozmuş olsanız, yamuk olsa masa, ona göre tepsiyi koymaz. Gene düz koyacak ve bu sefer devrilecek. Bu Moravec paradoksu gerçekten çok inanılmaz bir gözlem. Fakat bu gözlem aslında bedenleşmiş bilinç denilen bir konuyla da ilgili.
Şimdi buna ilişkin birkaç örnek vereceğim. Yani bizim bazı yaptığımız hareketler yalnızca o hareketleri yöneten beynin eseri olarak düşünülüyor ama işin aslı böyle değil. Daha önceki videolarımdan birisinde söz etmiştim. Bizim elimizle bir fırçayı tutarak resim çizme yeteneğimiz olağanüstü bir yetenek. Hayvanların birçoğu bunu yapamaz. Fakat bir fırçayı ya da bir kalemi şu parmaklarımızla tutarak yazı yazdığımız ya da şekil çizdiğimiz zaman kullandığımız kas sayısı, kas ve sinir sayısı belki onlarca, yüze yakın kas. Fakat bizim bir ağaç dalına tutunarak sallanmak istediğimizi düşünün. Şu hareketi yaparken beynimizdeki kullanılan sinir sayısı ve kasların sayısı aslında 3'ü 5'i geçmez. Belki de 10 değildir. Yani bu örnekten ne anlamamız gerekiyor? Bu örnekten şunu anlamamız gerekiyor. İnsan beyni ve insan vücudu evrimsel ihtiyaçlara göre kendini geliştirmiştir. Şimdi zaten durum böyle olduğu için en basit, en kolay hareketleri hiç düşünmeden, farkında olmadan yapıyoruz. Ve hiç düşünmeden, farkında olmadan yaptığımız bu hareketler aslında bilinçli olarak düşündüğümüzde bunları gerçekleştirebilmemiz için olağanüstü çaba harcamış olmamız gerekir. Hele bunları bir makineye yaptırmak şu anki teknolojik seviyemizle bile olacak bir şey değil. Somut bir örnek verelim. Örneğin bir ağacın üstündesiniz. Kollarınızda tutuldunuz, sallanıyorsunuz. Derken ağacın üstüne oturdunuz. Ellerinizle sıkıca tutarak kendinizi aşağıya bıraktınız. Yani baş aşağı ağacın üstünde öyle sallanıyorsunuz. Şimdi siz öyle dururken ben gelsem size su şişesiyle size su içirtebilirim. İçersiniz. Yani baş aşağı durduğunuz halde bile su şişesinden aldığınız su yudumlarını midenize gönderebilirsiniz. Neden? Çünkü midenizde yani suyu ağzınıza aldıktan ve yuttuktan sonra yemek borusundan yuttuktan sonra midenize giden su orada bağırsağa geçtiğinde perisaltik hareket denilen bir hareket vardır. Bağırsakların hareketleri böyle şey gibidir, nabız atmaz gibidir. Böyle ama bu böyle dönerek bir hareket yapar ve dolayısıyla bu öylesine ince ve harika bir mekanizmadır ki siz bu mekanizmanın nasıl çalıştığını bilmezsiniz. Bunu hissetmezsiniz bile ama vücudunuz bunları milyonlarca yıllık evrimin geliştirdiği düzenekler sayesinde deyim uygunsa peynir ekmek yer gibi kolayca yapar. Ama siz bunları fark etmezsiniz. Şimdi başka siz neyi fark etmezsiniz? Genellikle şu olur, sağlıklı bir insanı düşünün. Sağlıklı bir insan böbreklerinin, dalağının, midesinin nerede olduğunu bilir mi? Eğer tıpla ilgilenmiyorsa, biyoloji derslerine özel olarak fazla dikkat etmemişse ki insanların %90'ı böyledir. Sağlıklı birçok insana sorun, dalağın nerede, böbreğin nerede dediğiniz zaman size gösteremeyecektir. Neden? Gösteremez. Çünkü bunlar beden denilen bütün içerisinde sağlıklıysanız bildikleri çalışma tarzını tıkır işlerler. Ama bir böbrek hastası, bir dalağında rahatsızlık olan birisi böbreğinin nerede olduğunu, dalağın nerede olduğunu çok iyi bilir. Neden bilir? Çünkü onlar işlemediğinde ağrı yapar, sıkıntı verir. Dolayısıyla onların nerede olduğunu öğrenmek durumunda kalmışlardır. Moravec paradoksunun insan bedenindeki işlerin nasıl yürüdüğüne ilişkin ortaya koyduğu gözlem aslında bilgisayarların, yapay zekanın
geliştirilmesindeki en büyük zorluklardan birisine işaret ediyor. Nitekim bugün bilgisayarların çoğu, en başarılı olanlar bile, örneğin işte Google'ın ya da işte değişik sosyal mecra platformlarını sunan algoritmaların, yazılımların beceremedikleri şeylerin çoğu hep bunlarla ilgilidir. Yani örneğin Google'ın yapay zekası sizin önünüze saniyeler içerisinde ilgilendiğiniz konularla ilgili çok somut, izleyebileceğiniz, hoşunuza gidecek seçenekleri sunabilir. Örneğin diyelim siz bir müzik parçasını beğendiniz. Hemen birkaç saniye sonra aynı müzik parçasına benzer birçok müzik parçasını tak diye önünüze koyar. Fakat bunların dışında çok basit bir işi bunlara buyurduğunuzda ya da yapmasını istediğinizde bu olağanüstü becerikli yapay zeka uygulamaları hiçbir işe yaramayacaktır. Nitekim bugünkü yapay zeka çalışmalarının bütünleşmesi ve genel yapay zekanın ortaya çıkmasının olanaksız olduğunu söyleyenler de bunlara dayanıyorlar. Ama teorik olarak yani kuramsal açıdan baktığımızda beynin işleyiş biçimiyle bilgisayarların işleyiş biçimindeki belli benzerliklerden yola çıkarak bunların giderek geliştirilmeyecekleri ve daha da başarılı hale gelmeyeceklerinin bir garantisi elbette yok. Bilgisayarlarla insan beyni arasındaki en önemli farklardan birisi ikisinin işleyiş biçimlerinin ve hedeflerinin farklı olmasıdır. Ne demek bu? Şöyle düşünün. Örneğin DNA'yı düşünelim. Bildiğiniz gibi DNA milyonlarca harften ve bu harflerin oluşturduğu dizilerin oluşturdukları satırlardan oluşan bir genel yazılım programı. Yani insan genomu projesinde ortaya konulan şey buydu. Yani işte atıyorum, tam sayıyı bilmiyorum ama 400 koca kitap cildi uzunluğundaki satırlar insan DNA'sının uzunluğunu oluşturuyor. Peki bu DNA diziliminin yazılı olduğu algoritmanın bilgisayarların işledikleri yazılımdaki algoritmalardan ne farkı var? Temel fark şu: bu algoritmalar, yani insan DNA'sındaki algoritmalar belli bir hedef, amaç gözetilerek yazılmış değil. Bunların var olmalarının tek nedeni işe yarıyor olmalı. Yani bu genetik dizilimdeki harflerin sırası birazcık bozulduğunda, yani uygun olmayan bir mutasyon olduğunda hemen bu sonucunu o canlı bireyin oluşumunda kendini ortaya koyuyor. Biliyorsunuz işte kolu olmadan, bacağı olmadan ya da ne bileyim beyninin önemli kısımları olmadan doğan çocuklar oluyor. Bunların nedeni nedir? Bunların nedeni onların ilgili organ ve yapılarını oluşturması gereken DNA parçalarının bozulmuş olması, işlememesi ya da bozulmuş olması ya da işlememesi. Çünkü biliyorsunuz DNA'da yazılı olan şifre hep aynı biçimde ve otomatikman işliyor değil. Onun açma kapama düğmeleri var. Açma kapama düğmeleri bozulduğunda, onlarla ilgili düzenekler çalışmadığında da DNA istenen sonucu yol açmaz. Şimdi buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biyolojik canlılarda ve doğal olarak insanda, insan beyninde bizim beynimizdeki yazılımlar, yani DNA'nın ya da hücrelerin ya da değişik yapıların nasıl çalışacaklarına ilişkin en temel hücresel ve hücre çekirdeğindeki yazılımlarla ilgili konular planlanmış bir hedefe ulaşmak için yürütülmüş hesaplamaların ve çalışmaların sonucu değildir. Bunlar
verimlilikleri ve yararları geçmiş deneyimlerle ortaya çıkmış olan somut ve yararlı sonuçlar ürettikleri sürece varlıklarını sürdürüyorlar. Diyelim bir mutasyon oldu. Yani bu yazılımın satırlarında, harflerinde ya da bazı harf kelimelerin arasında bir kopma oldu. Belli bölümler düştü ya da bir ters döndü. Tekrar farklı biçimde bütüne yapıştı. Peki o zaman ne olacak? Orijinal yazılım bozulmuş olacak. Peki orijinal yazılımın bozulmuş olması insan o bireyin yaşantısında ne sonuca yol açacak? Hiç beklenmedik bir sonuca yol açacak. Bu beklenmedik sonuç eğer o kişinin yaşamda kalması için bir avantaj ya da bir üstünlük nedeni olacaksa devam edecek. Ama bu avantajı sağlamayacak, onun yaşamsal faaliyetlerini aksatacak ya da temelden bozacaksa, örneğin diyelim işte oksijenden yararlanmasını engelleyecekse ya da belli maddelerin sentezlenmesini olanaksız kılacaksa ya da belli hücrelerin kontrolsüz biçimde üremelerine, yani kanser oluşturmalarına neden olacaksa ne olacak? O bireyin hayatı sona erecek. Ve o hesap hatası sonucunda o birey yaşamı sona erecektir. Fakat bu değişiklik bir olumlu özellik olarak kendini ortaya koyacak. O canlının yaşantısında olumlu bir katkıda bulunacaksa ne olur? Bu sefer o değişiklik ve hesap hatası korunarak sonraki bireylere geçecektir. Mutasyonların ortaya çıkması ve yeni canlı türlerin evrilmesi de bu biçimde oluyor. Burada şöyle bir ayrım yapmak durumundayız. Bilgisayarlarda herhangi bir hesaplama hatası ya da hesaplama başarısı önceden planlanıyor. Bu plana ve ulaşılmak istenen sonuca ulaşılırsa başarı hanesine yazılıyor ve devam ediliyor. Fakat başarılamazsa o iptal ediliyor. Ama işin başında bir hedef ve öngörü var. Oysa ki insan beyninde böyle bir şey yok. İnsan beyninde her şey tek bir ilkeye bağlı. Yaşamda kalmaya uygunluk, bunu sürdürme başarısına yapılacak katkı. Şimdi durum böyle olduğu için insan beyniyle bilgisayarı birbirleriyle karşılaştırmak aslında son derece mantıksız. Neden mantıksız? Geçmiş videolarımdan birisinde de söz etmiştim. Arada yaklaşık 4 milyar yıllık bir fark var. 4 milyar yıllık bu fark içerisinde insan beyni, insan vücudu, değişik organ yapı ve düzenekleri bu evrimsel hedefe göre belirlenmiştir. Biraz önce Moravec paradoksundan söz ederken aslında bunu anlatmaya çalıştım. Yani bizim en temel, en sıradan, en basit gördüğümüz özellikler aslında milyonlarca ve milyonlarca yılda mekanizmaları oluşmuş, son derece karmaşık, değişik düzeneklerdir. Fakat bunlar milyonlarca ve milyonlarca yılda sürekli bir elemeden, aksaklıkların ayıklanmasından, bozuklukların giderilmesinden, daha mükemmel ve daha iyi düzeneklerin geliştirilmesi sürecinden geçtikleri için bunlar her türden ayrıntıdan, her türden fazlalıktan arınmış, son derece seçkin, basit, etkin ve hızlı biçimde işleyen düzenekler haline gelmiştir. Böyle olduğu için biz bunların çoğunun varlığını, nasıl işlediklerinin farkında bile değiliz. Daha önceki videolarımda sık sık anımsatmaya çalışmıştım. İnsandaki içgüdülerin rolünün çok büyük olduğunu,
Fakat bizim bu içgüdülerin çoğunun farkında olmadığımız içgüdüler sayesinde birçok işimizi yürüttüğümüzü ve bu içgüdülerin fark edilmemesinin nedeni de bunların söz konusu oldukları noktada o kadar işlevsel ve işe yarar durumdalar ki sanki bunlar kendiliğinden oluyormuş gibidir. Yani çok kaba örnekler olarak söylemiştim. Karanlık bir yere girdiniz, göz bebeğiniz aniden, yani siz hiç farkında bile değilsiniz, göz bebeğiniz büyümeye başlıyor. Niye büyüyor? Daha iyi görmeniz için. Ya da yerde size birisi bir şey verdi, onu aldınız, ağzınıza attığınız anda tükürmeye başladınız. Niye tükürüyorsunuz? Çünkü aldığınız şey bozuk, zehirli ya da sakıncalı. Size zararı dokunacak. Sizin tat alma duyumunuz öylesine bir incelikli biçimde gelişmiş ki o nahoş tadın sizi hasta edeceğini, bozacağını biliyor. Vücut biliyor yani. Yani demek istedim, zaten bedenlenmiş bilinç denilen olay bu. Yani bizim bir takım hareketlerimizin çoğu düşünülerek, beynimizden, akıl süzgecinden geçirilerek yapılmaz. Klasik bir örnektir. Sanırım daha önce de sözünü ettim. Bir ormanda gidiyorsunuz. Birdenbire karşınıza ayı çıktı. Şimdi geleneksel açıklama şudur. Ayı çıktı. Ayıdan korktum. Korktuğum için kaçmam gerektiğini düşündüm ve beyin kaç dedi ve koşarak kaçmaya başladım. Klasik genel açıklama buydu. Oysa ki biz William James'ten bu yana son nörobiyolojik, nörobiyokimyasal çalışmalar da ortaya koydu. İşler böyle olmuyor. Biz daha ayıyı gördüğümüzde kaçmaya başlıyoruz. Kaçtığımız için korkuyoruz. Yani ilişki sırası ters. Peki niye hemen kaçıyoruz? Çünkü vücut, beden buna alışmış. Zaten kamera şakaları, Bushman Prank denilen ağaç adam ya da işte bir sürü garip şakalarda insanların çuvallamalarının ve ortaya komik görüntüler çıkmasının nedeni de budur. Yani günlük yaşam içerisinde alıştığınız rutinlerin dışında ilginç bir durumla karşılaştığınızda vücut hemen farklı bir tepki veriyor. Onu düşünerek vermiyorsunuz yani. Zaten komiklik de orada ortaya çıkıyor. Çünkü düşünseniz, diyelim yüzlerce insanın ortasında bir meydanda bir böyle vahşi hayvan gibi böğürmezsiniz örneğin. Ama birdenbire bir saksıdaki çiçek hareket edince böğürüyorsunuz. Neden? Çünkü bunu bilinçli yapmıyorsunuz. Yani konuyu toparlamaya çalışırsam, Moravec paradoksunun ortaya koyduğu ve benim biraz önce evrimsel süreçle ilgili anlattıklarım ışığında günümüz yapay zekasının, yani bilgisayarların insanlar gibi tepki verip davranışlar göstermesi, düşünmesi ve konuşması mümkün değildir. Bugün için mümkün değildir. Ama konuşmamın, bu videonun başında da söylediğim gibi, teorik olarak bunun önünde bir engel yok. Fakat bu engelin ortaya kalkması ve bu kadar incelikli düzeneklerin ortaya konulması halinde, evet, insan gibi düşünebilen, insan gibi konuşan, insan gibi tepki gösteren bilgisayarlar, yapay zeka aletleri, makinaları yapılabilir. Ama dediğim gibi 4 milyon yılda gelişmiş bugünkü insan ya da canlıların organizmalarında, beyinlerinde gelişmiş mekanizmaları bilgisayarlara yükleyebilmek ve öylesi bilgisayarlar yaratabilmek öyle işte kolay bir iş değil. Yani bu o lafla olacak bir iş değil. Kaldı ki bunun önünde çok büyük bir başka engelin olduğundan
da söz etmiştim. O da enerji sorunu. Yani bugün bir insan bedeninin ve bir beyninin birlikte yaptığı işi, yani küçük 25 wattlık bir ampulün diyelim 10 dakikalık çalışmasında harcayacağı enerjiyle bütün bunları yapabilirsiniz. Fakat bir insan bedeninin ve beyninin yaptığı işlerin toplamını bir bilgisayara yaptırmaya çalışırsanız onlarca kilowatt, yani o ampulün gibi binlerce ampulün enerjisine ihtiyacınız var. Bu kadar enerjiyi nereden bulacaksınız? Yani şu evrende insan beyni kadar verimli çalışabilen hiçbir makine yok. Dolayısıyla insan bilgisayarları bu verimlilik düzeyine ulaştıramadığınız sürece ne depolama, ne veri saklama, ne de bunları işleme kapasitesi bakımından insan beynine yaklaşamazsınız. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.